1940'ların Ankara'sı. Soğuk bir sabah, Arnavut kaldırımlarında sessiz, temkinli adımlar yankılanıyor. Genç bir kız çocuğu ve babası yan yana yürüyorlar. Evin içinde o sırada hala tutucu bir ağabeyin gök gürültüsünü andıran sesi çınlıyor. "Gitmeyeceksin oraya," diye bağırıyor ağabey. O sert itiraza, o kesin yasağa rağmen babasının elini sımsıkı tutarak Ankara Devlet Konservatuvarı'nın devasa kapısından içeri gizlice süzülüyor o kız çocuğu. Ayşe Yıldız ya da sahnelerde devleşecek adıyla Yıldız Kenter. O kapıdan ürkerek ama bir o kadar da kararlı bir şekilde içeri süzülüş, sıradan bir okula kayıt olma anı olmaktan çok uzak aslına bakarsan. İleride yüzlerce karaktere can verecek bir bedenin kendi kaderini çizeceği sahneyle ilk temasıdır bu. Bu varoluş mücadelesinin köklerine inmek için o kız çocuğunun içinden çıktığı evin kapısını araladığımızda karşımızda hiç de alışıldık bir aile tablosu bulmuyoruz. Şöyle bir düşün, bir yanda Çamlıca'da Fransız mürebbiyelerle büyümüş bir baba var. Ahmet Naci Bey, köklü bir Osmanlı diplomatı. Üstelik eğitimini alması için babası tarafından ta Glasgow Üniversitesi'ne elektrik mühendisliği okumaya gönderilmiş. Diğer yandaysa yolları Glasgow'da bu Osmanlı diplomatı ile kesişen anne Olga Sintia var. Türkiye'deki adıyla Nadide. Olga Sintia'nın hikayesi başlı başına bir roman konusu olabilecek yoğunlukta aslına bakarsan. Ailesi İngiliz gezici bir tiyatro kumpanyası işletiyor, doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. Birinci Dünya Savaşı'nın o karanlık günlerinde ilk eşini kaybedip dul kalıyor Olga. Sonrasında Ahmet Naci Bey ile yolları birleşiyor ve bambaşka bir coğrafyaya, Türkiye'ye uzanan bir hayat başlıyor. Güner, Nedim, Mahmut, Müşfik ve Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 7 kişilik devasa bir hane burası. Farklı inançların, farklı dillerin, bambaşka dünyaların bir arada nefes aldığı bir ev ortamı. Dışarıdan bakan bir seyyah gözüyle incelediğinde bu ailenin çok kültürlü yapısı sana neyi anımsatıyor? Doğrudan bir tiyatro sahnesini anımsatıyor açıkçası. Yıldız Kenter'in ilerleyen yıllarda konservatuarı sınıf atlayarak bitirmesi ve o zorlu eğitim yılları için hayatımın en mutlu günleri demesi bir tesadüf olamaz. O ev, onun ilk sahnesi, ilk provası gibi duruyor. Orası öyle. O ev sadece bir prova alanı değil, aynı zamanda çatışmaların ve uzlaşmaların laboratuvarı işlevini görüyor. Aile içindeki zıtlıklara dikkatlice bakmak son derece aydınlatıcı. Bir tarafta kız kardeşinin konservatuvara gitmesine şiddetle karşı çıkan, geleneksel sınırları korumaya çalışan, kurallara sıkı sıkıya bağlı, tutucu bir ağabey figürü var mesela. Diğer tarafta ise eşinin geçmişini, o gezici tiyatro ruhunu kucaklayan, kızının elinden tutup onu gizlice sınava götüren vizyoner bir baba. Ve elbette sanatı, sahne tozunu genlerinde taşıyan bir anne. Bu zıtlıklar Yıldız Kenter'in içindeki o ilk başkaldırı tohumlarını eken toprağın ta kendisi o halde. Katılıyorum. Sanat, durağan ve sorunsuz sularda kolay kolay yetişmez. Sürtüşmenin, yasakların ve o yasakları aşma iradesinin olduğu yerde filizlenir. Evdeki bu mikropolitik iklim, bu bitmek bilmeyen kültürel müzakere hali, Yıldız Kenter'e hem direnci hem de farklılıkları tek bir potada eritmeyi öğretiyor. Sahnedeki o dönüştürme gücünün temelleri işte bu evde, bu çatışmaların ortasında atılıyor. O direncin konservatuar yıllarında nasıl katı bir disipline dönüştüğüne adım adım tanık oluyoruz sonrasında. Mezuniyetin ardından Ankara Devlet Tiyatrosu'nda geçen 11 yıllık devasa bir serüven başlıyor. Karl Erbert, Muhsin Ertuğrul gibi Cumhuriyet'in kültür rönesansını inşa eden ustalarla yan yana çalışıyor. Sadece kendi sınırları içinde kalmıyor, yeteneği ülke sınırlarını aşıyor. Rockefeller bursu kazanarak Amerika'ya gitmesi hikayenin en büyük dönüm noktalarından biri aslında. American Theatre Wing, Neighborhood Playhouse ve Actors Studio gibi kurumların kapılarından giriyor. Buralar dönemin en yenilikçi, modern oyunculuk tekniklerinin tartışıldığı, dünyanın dört bir yanından yeteneklerin aktığı merkezler. Modern oyunculuk tekniklerini yerinde ustalarından inceleyip bu birikimi
Türkiye'ye, kendi topraklarına taşıma misyonunu üstleniyor. Geri döndüğünde her şey kusursuz bir yörüngede ilerliyor gibi görünüyor. Saygın bir kurum, uluslararası vizyon, garantili bir gelecek, devletin sağladığı imkanlar. Ta ki 1958-59 sezonuna kadar. İşte o sezon Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevinden alınması her şeyi alt üst ediyor. Bu karar Yıldız ve kardeşi Müşfik Kenter için bardağı taşıran son damla oluyor. Ve o büyük kırılma anı yaşanıyor. İstifa ediyorlar. Devlet tiyatrosunda kalsalar güvende olabilirlerdi, maaşları ve saygınlıkları baki kalırdı ama Sanatsal özgürlükleri kısıtlanmıştı, bu yüzden her şeyi arkalarında bırakıp o güvenli suları terk ettiler. burada durup biraz düşünmek istiyorum. Surlarla çevrili, yiyeceği ve suyu her daim garanti olan korunaklı devasa bir kaleyi kendi isteğinizle terk edip fırtınaların koptuğu uçsuz bucaksız bir çölde kendi çadırınızı kurmaya çalışmak gibi bir şey bu. Tam olarak öyle. Güvenli bir devlet memuriyetinden, garantili bir izleyici kitlesinden vazgeçip sıfırdan bir tiyatro kurmak, dışarıdan bakınca bu fazla romantik, hatta fazlasıyla riskli durmuyor mu? Tutku karın doyurmuyor sonuçta. Riskin boyutları gerçekten de devasa. Karşılarındaki belirsizlik insanı ürkütecek boyutta. Fakat bu eylemi yalnızca bir kurumdan ayrılmak, bir memuriyetten istifa etmek olarak okursak, kararın ardındaki o felsefi derinliği tamamen gözden kaçırırız. Nasıl bir felsefi derinlikten bahsediyoruz? Albert Camus'un başkaldırı kavramı tam da bu noktada devreye giriyor ve durumu kusursuzca açıklıyor. Camus'un o meşhur isyan tanımını bilirsin, sınır çizen insan. Camus, Başkaldıran İnsan kitabında isyan etmenin aslında bir sınır çizebilmek olduğunu söyler. İnsan hayır dediği anda aynı zamanda neye evet dediğini de tanımlar. Kenter kardeşlerin devlete çektikleri bu tarihi rest, sisteme ve dayatmalara hayır derken, kendi içlerindeki o yaratıcı ateşe, sanatsal varoluşlarına ve bağımsızlıklarına gür bir sesle evet demeleridir. O korunaklı kalenin duvarları onları koruyan bir kalkan olmaktan çıkıp yaratıcılıklarını boğan bir hapishaneye dönüşmüştü artık. Sınırları başkaları tarafından çizilmiş, bürokrasinin kurallarıyla daraltılmış bir alanda sanat üretmektense, kendi kurallarını koyacakları, bedeli ne olursa olsun kendi fırtınalarını yönetecekleri o belirsizliklerle dolu çölü seçmişlerdir. Bu basit bir kariyer değişikliği değil, varoluşsal bir sıçrama o halde. O çöle adım attıktan sonraki inşa sürecini izlemek, inan nefes kesici. İstanbul'a geliş, Muhsin Ertuğrul'un başında olduğu küçük sahnede William Gibson'ın Salıncakta 2 Kişi oyunuyla başlayan yeni, tekinsiz ama heyecan verici bir serüven. Site Tiyatrosu, Birleşmiş Oyuncular isimleriyle farklı sahnelerde göçebe bir tiyatro hayatı yaşanıyor. Kendi sahneleri yok. Kiracı olmak, sürekli yer değiştirmek zorundalar. Ve nihayet 1962'de Şükran Güngör, Kamuran Yüce ve Müşfik Kenter'le birlikte kent oyuncularının kuruluşu gerçekleşiyor. Ama hala bir evleri yok. Anadolu'nun dört bir yanına yapılan, bitmek bilmeyen turneler başlıyor. Düşünsene, taşra yollarında geçen zorlu yıllar, kışın dondurucu soğuğunda ısıtılamayan otobüsler, sahnesi bile olmayan salonlarda dekor kurma çabası. Devlet desteği olmadan tamamen kendi tırnaklarıyla kazıyarak bir tiyatro kurma çabası içindeler. 1960'ların ortasındaysa Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir deliliğe, muazzam bir inisiyatife imza atıyorlar. O meşhur koltuk satma kampanyası. İnsanlara henüz ortada binası bile olmayan, inşaat halindeki bir tiyatronun koltuklarını satmak, Gidip izleyicinize diyorsunuz ki burada bir tiyatro olacak, şu an sadece toz, toprak ve tuğla var ama siz şimdiden gelin destek olun ve kendi koltuğunuzu satın alın. o binayı kelimenin tam anlamıyla tuğla tuğla örüyorlar. Nihayet 1968'de Şişli Harbiye'deki o meşhur 450 koltuklu Kenter Tiyatrosu, Shakespeare'in Hamlet'iyle perdelerini açıyor. Bu muazzam bir zafer anı. Seyircinin sanata ve sanatçıya duyduğu güvenin somut bir anıtı o bina. Yıldız Kenter'in kendi sözleri aklıma geliyor burada. Ne diyordu? Tiyatro yazmak, öykü yazmaya, roman yazmaya benzemiyor.
Zor bir meslek, ekonomik bir meslek diyordu. Sadece konuşarak her şeyi veriyorsunuz, bir de müzik ekliyorsunuz. Bu noktada gerçekten durup sormak gerekiyor. Yıllarca süren salon yokluğu, otobüslerde geçen o turne yorgunlukları, inşaatın parasızlığı, uykusuz geceler. Bunca ekonomik sıkıntı, böylesine ağır bir fiziksel bedel, insanın o içindeki sanatsal enerjiyi, o ilk günkü başkaldırı ateşini tüketmez mi? Bu kadar lojistik ve maddi yükün altında ezilmek işin doğasında yok mu diye soruyorsun aslında. Doğru, bunu merak ediyorum. Dışarıdan bakıldığında, rasyonel bir hesap yapıldığında o bedelin insanı öğütüp yok etmesi beklenir. Ancak Viktor Frankl'ın anlam iradesi kavramı tam da bu noktada o ateşin sönmek yerine nasıl daha da harlandığını açıklıyor. Frankl'ın toplama kamplarından çıkardığı o büyük felsefi sonuç, Frankl, insanın en temel itici gücünün haz arayışı, rahatlık veya güç olmadığını, hayatında derin bir anlam bulma çabası olduğunu savunur. İnsan, uğruna yaşayacağı bir anlam bulduğunda her türlü zorluğa katlanabilir. Harbiye'de yükselen o binanın tuğlaları Kenter için sadece mimari bir yapı, soğuk bir beton yığını değil o zaman. Asla değil. O tuğlalar hayatına, acılarına, yorgunluklarına verdiği o yüce anlamın ta kendisidir. O halde Kenter'in "tiyatro çok zor ve bunun için tiyatroyu çok seviyorum" cümlesi sıradan bir paradoks değil. Bu cümle Frankl'ın teorisinin ete kemiği bürünmüş halidir. Çekilen onca acı, turnede yaşanan parasızlık ve uykusuzluk, ortada uğruna feda edilecek bu denli büyük bir anlam olduğu için birer yük olmaktan çıkıyor. O inşanın harcına dönüşüyorlar. Anlam, acıyı dönüştüren bir simya bir nevi. O çadırı çölde kurmak elbette zordur. Ama çadırın her bir direğini kendi ellerinizle dikmiş olmanın verdiği varoluşsal doyumu, dışarıdan size sunulan hiçbir korunaklı kale sağlayamaz. Bu varoluşsal doyumun bedeni nasıl aştığına, sınırları nasıl ortadan kaldırdığına kariyerinin ilerleyen yıllarında şaşkınlıkla tanık oluyoruz. 100'den fazla oyunda rol almak, dile kolay, 100'den fazla hayat demek bu. Anna Karenina'dan gece mevsimine, martıdan sırça kümese kadar dünya tiyatrosunun en ağır metinleri. Üstelik sadece Shakespeare, Çehov, Brecht, Pinter gibi batılı devlerin metinlerini oynamakla kalmıyor. Türkiye'nin hikayesini anlatan yerli eserleri sahneye taşıması, kendi toprağının sesini duyurması da inanılmaz kıymetli. Necati Cumalı'nın Nalınları, Güngör Dilmen'in Ben Anadolu'su, Adalet Ağaoğlu'nun Çok Uzak Fazla Yakını. Bu eserleri dünya standartlarında bir yorumla sahneliyor. Tüm bu oyunculuk, bitmek bilmeyen provalar ve yönetmenlik mesaisinin yanında bir de 37 yıl süren devasa bir hocalık serüveni var. Öğrencilerinin ona taktığı onun şefkatini, o bitmek bilmeyen öğretme arzusunu ve kapsayıcılığını özetleyen o benzersiz isim Caniko. İnsanın bedeni zamanın yıpratıcı etkisine karşı duramaz deriz, fiziksel yasalar bunu emreder. İlerlemiş yaşına rağmen Kraliçe Lear oyununda sahnede amuda kalkacak kadar bedenini zorlaması, onu sanata adaması aklından çıkmıyor. Düşünün, bedenin sınırlarını reddeden bir Jane karakteri var karşımızda. Bir bedenin yıllara, yorgunluklara, sayısız turnenin bıraktığı fiziksel izlere nasıl bu kadar uzun süre direnebildiğini, o sahnede olma ve öğretme tutkusunun nasıl hiç sönmediğini anlamlandırmak gerçekten güç. Sahnede amuda kalkan o beden artık sadece etten, kemikten ve yaştan ibaret bir yapı olmaktan çıkıyor o an, değil mi? Sanatçı, bedenini sınırları olan bir kafes olmaktan çıkarıp, sonsuzluğa tınlayan, kendi iradesiyle yönettiği bir enstrümana çevirmiştir. Tiyatronun doğasını düşün, bir resim veya heykel gibi duvara asıp yüzyıllar boyunca orada bırakabileceğiniz kalıcı bir fizikselliği yoktur tiyatronun. Sanatçı son repliğini bitirdiği, ışıklar kapandığı an eser o salondaki boşluğa karışır, kaybolur. Seyircinin belleği dışında sığınacağı bir yer kalmaz. Aktarılan ruhun ölümsüzlüğü tam da burada, bedenin aşılmasında ve o geçiciliğin içine ekilen tohumlarda yatar. Yıldız Kenter, sahnede amuda kalkarak kendi fiziksel sınırlarını sonuna kadar zorlarken, o direnişçi ruhu 37 yıl boyunca yetiştirdiği sayısız öğrencisine aktarmıştır. Onun o yaşta amuda kalkan bedeni aslında sisteme, zamana ve bedenin kendi kısıtlamalarına "ben buradayım ve sanatıma teslimim" demenin en radikal, en çarpıcı hali. Somut miras olarak bıraktığı o bina,
Kenter Tiyatrosu, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir tiyatroları bünyesine katılarak yaşatılmak üzere devralındı. Tiyatronun o uçucu fizikselliği her oyun sonunda yok olsa da o duvarlara sinmiş olan yaratım gücü asla kaybolmuyor. Sahneden geçen öğrencilerin taşıdığı meşale, bedeni aşan, zamanı büken bir anıta dönüşmüş durumda. O duvarlar sadece tuğla değil, Franklin dediği gibi o devasa anlamın somutlaşmış hali. Ve o anlam öğrencilerin sesinde, bedeninde, yeni sahnelerde yaşamaya devam ediyor. O anıtın, o büyük anlamın temellerinin atıldığı o soğuk sabahı hatırlayalım yeniden. 1940'ların Ankara'sında abisinin o gök gürültüsü gibi itirazlarına rağmen babasının elini sıkıca tutarak o devasa ahşap kapıdan içeri gizlice, ürkerek giren o küçük kız çocuğu. Zamanın akışı içinde o kız çocuğu sadece o kapıdan geçmekle kalmadı. Yıllar süren emeği, devlete çektiği o büyük resti, kendi elleriyle sattığı koltukları ve sahnede amuda kalkan cesaretiyle o kapıların ta kendisi oldu. Bugün sayısız oyuncu onun inşa ettiği, onun adını taşıyan kapılardan geçerek o kutsal sahneye adım atıyor. O adımlar sahnede yankılanmaya hep devam edecek. Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.